Herkese selamlar. Bugün sizlere Transformers çizgi romanlarında ve orijin hikayesinde yer alan en güçlü 10 karakter için sıralama hazırladım. Bu liste film evrenine göre olmayacak. Base formları için bütün Transformers serisi karakterleri baz alınarak hazırlandı. Transformers serisi çok geniş bir evrene, geçmiş ve gelecek konularının yanında bir sürü alternatif evrenlere sahip. Ancak her birisi bizlere anlatılan temel hikaye üzerinden kurgulandı. Peki orijinal versiyon için konuşacak olursak ilk onda kimler olacak? 10 numara Alpha Trion. Listemin sonuna Alpha Trion'u koydum. Listemdeki son derece güçlü olan diğer tüm efsanevi Prime'lar olmasaydı Alpha Trion sonlara konulacak bir karakter değildi. Kendisi Transformers'ın orijinal hikayelerinde Optimus Prime'ın akıl hocasıdır ve onu büyük savaşta birçok kez desteklemiştir. Alpha Trion yaşayan en eski Transformer'lardan biridir. Gençliğinde A3 adıyla biliniyordu. Köleleştirilmiş Cybertronların zalim efendileri Quintessence'a karşı verilen büyük savaşa liderlik etti. Sonuç olarak kendisi Cybertron'un bağımsız bir gezegen olarak ilk kez kurulmasında etkili oldu. Yaşlı olduğu dönemde diğer Transformer'lara danışman olarak hizmet etmeye başladı. Büyük savaş sırasında fiziksel olarak yer almamasına rağmen Autobotların yanında enerji formunda yer aldı. Özellikle Elida One ve Optimus Prime'a akıl hocası ve rehberi olarak hizmet etti. Aynı zamanda kendisi Vector Sigma'nın ve devre anahtarlarının koruyucusu olarak da bilinir. Hatta Transformers Prime serisinde de aynı şekilde Vector Sigma'nın koruyucu bekçisi ve Optimus Prime'ın akıl hocasıydı. Zaten Transformers evrenini en iyi işleyen ve sade anlatan yapımların başında Transformers Prime geliyor. Kısacası dostlar, Alpha Trion büyük bir efsanedir ancak hikaye olanlarından değil, gerçek adıyla ve ismiyle nam salmış bir efsane. Ve en önemlisi de Primus tarafından yaratılan ilk 13 orijinal Prime'dan birisiydi. Primus'un Unicron'a karşı vermiş olduğu savaşta ilk 13'ü bilmeyenleriniz yoktur diye tahmin ediyorum. Her türlü bilgeliğine rağmen Alpha Trion gibi bir karakter bile kardeşlerinin bazıları kadar güçlü değildi. Alpha Trion'un tüm serilerde bu kadar ön planda olmasının nedeni diğer iyi Prime'ların aksine uzun yıllar yaşadı. Ayrıca kendisi Optimus'un Prime olmasına şahit oldu. Dolayısıyla hem Optimus hem de onun yanındaki Autobotların örnek aldığı büyük birisiydi. 9 numara Nova Prime. Nova Prime'ın Transformers evrenindeki öyküsü gerçekten çok önemli. Kendisi girişimci bir liderdi ve Transformerlar arasındaki birçok sorunu çözüp onları barış içinde yaşayan robotlar haline getirdi. Sentinel Prime'ın önem verdiği ve örnek aldığı Nova Prime göründüğü kadar iyi niyetli bir Transformer değildi. Kendisi Optimus Prime ve Primus'un ahlakına en çok ters gelen şeyi benimsedi. Transformer ırkı evrende yaşayan diğer tüm ırklardan daha güçlü ve önemli. İsterse bütün ırkları hizaya getirebilir düşüncesine sahipti. Ancak Transformers evreni hakkında muhtemelen birçoğunuzun bilmediği bir gerçek var. Aynı Marvel ya da DC evrenlerinde olduğu gibi evrenin hem yaşayan hem de ölü tarafları bulunuyor. The Void yani ölü evren olarak bilinen bir boyuta hapsedilen Nova Prime burada bulunan bütün antimaddeyi emdikten sonra Nemesis Prime olarak hayata döndü. Liderlik Matrix'i bizim bildiğimiz ve temiz evren olarak kabul ettiğimiz gerçeklikte bulunan en güçlü silahtır. Ancak burada yani ölü evrende onun tam tersi güce sahip olan Nemesis isimli bir Matrix bulunuyordu. Sonuç olarak Nemesis Prime'a dönüşen Nova Prime, Nemesis Matrix'le birleşti ve tam anlamıyla gelecekte hayata gelen Optimus Prime'ın tam tersine dönüştü. Karakterin orijin hikayesi yazılmadan önce tasarımları yapan kişiler Nova Prime'ı Optimus Prime'ın yeni bir versiyonu olarak tasarlamıştı. Bu nedenle ikisi çok benziyor ancak sonradan Nova Prime'ı kötü bir Optimus Prime yapma fikrini düşünerek farklı bir hikaye yazmışlar. Ayrıca Nova Prime ilk 13 orijinal Prime'dan birisi değildi. 8 numara Onyx Prime. Onyx Prime, Primus tarafından yaratılan ilk 13 orijinal Prime'ın 8. üyesiydi. İlk 13 orijinal Prime'ın Unicron'u durdurması, her Prime Transformers halkı tarafından büyük saygıyı hak ediyor demek değildir. Bazı Prime'ler çok iyiyken bazıları da kötüydü. En azından sonradan yoldan çıkanlar oldu. Diğerlerinin aksine Onyx Prime daha çok dengeli bir yapıya sahipti. Aslında kendisinin tavırları ve hareketleri günümüz Autobotlarının lideri olan Optimus Prime gibiydi. Kendisi şiddetli bir savaşçıydı ve Unicron'la olan savaşında yiğitçe mücadele verdi. Ancak bu 13 orijinal Prime ilk tehdit olan Unicron'u yenmiş olsa da kendileri arasında çıkacak olan daha büyük bir savaş yaşanacaktı. Onyx Prime iyi niyetli ve dürüst bir Prime olarak asla öldürme yanlısı değildi. Ancak kardeşi Megatronus ilk olarak Solus Prime'ı öldürdü. Daha sonrasında yine kardeşleri olan Maximus Prime'ı ağır yaraladı. Bunun üzerine Onyx Prime kendisini tutamadı ve Megatronus'u öldürmek için savaştı. Şimdi bu karakterin neden Optimus Prime'a benzetildiğini çok daha iyi anlamışsınızdır. Megatronus Prime kardeşlerini öldürmeyi bile göze almış olan aynı zamanda Transformers 2'de gösterilen ana düşmandı. Kendisine sonsuza kadar düşmüş Prime yani Fallen ismi verildi. Megatronus Prime tarafından öldürülen Solus Prime'ın bedeni Cybertron'un
Cybertron'un çekirdeğine kadar erimiş ve potansiyel olarak yeni Cybertron'ları üretebilecek bir yaşam kaynağı oluşturmuştu. Onyx Prime ve Solus Prime çok iyi arkadaştı ve onun ölümü üzerine Onyx Prime bir karar verdi. Transformer ırkının yaratılmasında pay sahibi olmak için Cybertron'un çekirdeğine gitti. Ve günümüzde hala da kalıntıları bulunan Predacon'ların hatta Dinobotların onun sayesinde ortaya çıktığı düşünülüyor. Artık Onyx Prime'de liderlik matriksiyle birleşti ve sonsuza kadar ruhunu teslim etti. Kendisi çok güçlü bir Prime olsa da zalim kardeşleri olan Megatronus kadar güçlü değildi. 7 numara Sentinel Prime. Sentinel Prime da ilk 13 orijinal Prime'dan birisi değildi. Kendisi Cybertron'un son zamanlarda gördüğü en bilge kişiydi. Sentinel Prime'ın dehası eşsizdir. Her ne kadar kötüye dönüşmüş bir Prime olsa da onun hikayesi de bu evrende çok önemli. Hatta şunu da belirtmek isterim ki Sentinel Prime'a yeterli imkan ve güç sunulmuş olsaydı kendisi Megatronus Prime'dan bile daha iyi yerlere gelirdi. Transformers'ın film için çıkartmış olduğu çizgi romanlarda Sentinel Prime'ın Megatron'la nasıl anlaşma yaptığına kadar birçok detay sunuldu. Elbette orijinal çizgi romanlarda karakterin hikayesi böyle değildi. Ancak karakterin temel mantığına göre Michael Bay konuyu çok iyi bağlamış. Sentinel Prime, Cybertron'un altın çağlarında Optimus'u eğitmiş bir Prime olsa da o dönemde kendi gezegenleri güvendeydi. Ona diğer yaşamların öneminden ve evrendeki dengeden bahsediyordu. Ancak Megatron'un başlattığı bu savaş sonucunda kendi gezegenleri yok olmanın eşiğine geldiğinde Sentinel Prime kendini kaybetti. Zaten çoğu Decepticon bile Sentinel Prime'a ve onun dehasına saygı duyuyordu. Yani Sentinel Prime'ın vatansever birisi olması aslında onun gözünü kör eden şey oldu. Film evreninde Cybertron'u kurtarmak için Megatron'la anlaşma yapması da bu yüzdendi. Hatta çizgi romanlarda ve muhtemelen sinematik evrende Sentinel Prime Cybertron'u korumak ve onu yaşatmak için kendi hayatını bile verirdi. Zaten filmde Sentinel Prime tam anlamıyla Decepticon kimliğiyle görünmedi. Sadece çıkarları için kullandı. Bir de bazı animasyonlarda Sentinel Prime Ultra Magnus'un altıymış gibi gösterilmişti ve bu beni çok sinir ediyordu. Ultra Magnus kendisini bir asker olarak görüyor. Birisinden emir almayı emir vermekten daha çok seviyor. İşte bu yüzden Sentinel Prime'ı en iyi yansıtan yine Michael Bay'in Transformers serisi olmuştur. Ve evet Sentinel Prime hem dehası hem de savaş becerileri sayesinde orijinal Prime'ların büyük bir kısmından daha güçlü. 7 numara Megatronus Prime ama son bilinen adıyla Fallen. Primus tarafından yaratılan ilk 13 orijinal Prime'dan birisi olan Megatronus Prime, kardeşleri arasında açık ara farkla en kötü olanıydı. İlk çağlarda Megatronus Prime tüm Transformers çoklu evreninde sadece bir taneydi ve tekildi. Ancak ne zamanki isyan başlattı ve Cybertron'dan kovuldu, işte o günden sonra Megatronus Prime'ın yüceliği ve tekilliği de sona ermiş oldu. Fallen son derece güçlüdür. Kendisi mistik sanatlara hükmeder ve tam gücüyle odaklanmış iradesiyle gerçekliği değiştirebilir. Fallen nadiren de olsa yenilir. En iyi ihtimalle karanlık güçlerini bir kez daha serbest bırakma şansı için sonsuz bir sabırla beklediği yerde kontrol altına alınmıştır. Yani güçsüz kaldığı zaman strateji uyguluyor ve yeniden toparlayana kadar dinleniyor. Orijinal hikayede farklı boyutlara hapsedildiği için geri dönmesi imkansıza yakındı. Ancak mistik yetenekleri ve özellikleri sayesinde her seferinde kurtulmanın bir yolunu buldu. Fallen gücünün zirvesindeyken uzay köprüleri açabilir ve istediği zaman boyutlar ve gerçeklikler arasında seyahat eder. Yani Sentinel Prime'ın yıllarca üzerinde çalıştığı yer geçitleri aslında Fallen'ın orijinal yetenekleri arasında. Herkes isyanı Megatron başlattığı için Decepticonları kuran kişinin Megatron olduğunu sanıyor. Ancak işin aslına bakıldığında Megatron'u kendi yoluna sürükleyen ve onu öğrencisi yapan kişi Fallen'dı. Aslında Fallen burada şeytan rolünde ve Megatron sayesinde Decepticonları kuran kişi de Fallen oldu. Zaten Megatron'un ilk zamanlardaki ismi Megatronus'tu ve ilk 13 orijinal Prime arasında en çok ona saygı duyuyordu. Aslında Megatron ana kötü adam değildi. Megatron sadece bir kuklaydı. Bazen küçük bir kız bile onu manipüle edebilir çünkü Megatron'un arzularının bir sınırı yoktur. 5 numara Logos Prime. Yine olağanüstü yeteneklere sahip üstün bir Prime. Uzay ve zamanı manipüle etmenin yanında istediği her şekil ve görünümü alabilen bu Prime evrendeki en tehlikeli varlıklardan biriydi. Hatta Vector Prime'a göre orijinal Prime'lar arasında güçlerini en iyi kullanan kişi Logos Prime olmuştu. Karakterin hikayesi birazcık karışık olduğu için değinmek istemiyorum. Ancak Primus bile kendi yaratmış olduğu Logos Prime'ın güçlerinden endişe duyuyordu. Hatta bir anlaşma karşılığında Logos Prime'ın güçlerini almak isteyen Megatron'a engel olması için kendi huzurundan Vector Prime'ı yolladı ve buna engel olmasını istedi. Aksi takdirde Megatron evrendeki dengeyi bozacak ve belki de çoklu evreni yok edecek yeteneğe sahip olacaktı. Logos Prime çok fazla yerde görünmedi ancak çok güçlü olduğu belirtildi. Ve göründüğü kadarıyla yetenekleri Fallen'ın bile üzerinde. 4 numara Prima. Evet kendisi gelmiş geçmiş ilk Prime olarak da bilinir ve Primus'un ilk yarattığı Prime'dır.
Aynı zamanda ilk Transformer olan Prima, efsanevi liderlik Matrix'inin sahibi ve evrendeki en güçlü silahlardan birisi olan Starsaber'ın kullanıcısıydı. Starsaber'ın muazzam bir güce sahip olduğunu ve normal şartlarda bir denge olmadığını biliyoruz. Megatron hem Kara Enerjon hem de Solus Prime'ın çekicinin neredeyse tüm gücüyle bir kılıç yaparak ancak galip gelmişti. Prima'nın gücü normal şartlarda eşsizdir ve en büyük iki silaha sahip olması bile onun neden bu kadar yukarıda kaldığını gösteriyor. 3 numara Vector Prime. Evet, normalde bu sırada Prima'nın olması gerektiğini düşünebilirsiniz ancak Prima bile kendisini bu Prime kadar geliştiremedi. Karşınızda Transformers evreninde zamanın, gerçekliğin ve uzayın koruyucusu duruyor. İstediği her boyutta geçitler açabilen ve hatta zamanı kontrol eden bir Prime. Bununla birlikte zamanı ileri ve geriye sarabildiği de gösterildi. 9 milyar yaşında olan Vector Prime çok büyük savaşları gördü ve çok büyük savaşlara katıldı. Yaş olarak Prima'dan daha büyük olmasının nedeni zaman seyahatleri. Normalde Primus'un başlangıcından itibaren kendisinin 25 milyon yıl yaşında olması gerekiyordu. Ancak Vector Prime'a verilen büyük görevler onu birçok farklı zamana ve birçok farklı hayata sürükledi. Aslında kendisi Marvel evreninde bulunan Kang gibidir ve benim düşünce yapımı çok iyi biliyorsunuz. Zamanı kontrol eden bence her şeyi kontrol eder. Ancak belirli bir düzen içerisinde kontrol ediyor ve Primus'a hizmet ediyor. Normalde son versiyonları dahil edecek olsaydım Primus dışında hiç kimse Vector Prime'i yenemezdi. Unicron bile son formunda aciz kaldı ve gücünden düştü. Altın çağlarındaki Unicron ise Vector Prime'ın çok daha üzerinde kalıyor. 2 numara Unicron. Unicron ikiz kardeşi olan Primus'un ebedi baş düşmanıdır. Kaos'un efendisi, kaos getiren ve gezegen yeğen olarak da bilinir. Kendini tüm çoklu evreni tüketmeye adamıştır. The One tarafından yaratılan Unicron ve Primus'un görevi evrende dengeyi sağlamaktı. Ancak Unicron What Universe diyerek ilk yaratılan çoklu evreni yedi. Unicron'un devasa formu gezegenlerin, ayların, yıldızların ve hatta tüm varoluşun dokusunun tüketiminden güç alıyor. Aslında Unicron'u Galactus gibi düşünün ancak çok daha güçlüsü ve çok daha büyüğü. Unicron nihai amacına ulaşana kadar doymayacaktır. Etrafında bağımsızlıkla övünen sinir bozucu yaratıma son vermek ve hiçliğin, kaosun ortasında kalana kadar durmayacak. Yani Unicron direkt olarak yaşama ve canlılara nefret duyan bir varlık. Ancak Primus onun aksine hayatı ve yaşamı savunuyor. Hatta bu yüzden ilk 13 orijinal Prime'i yaratıp Unicron'u yenmeleri için onları görevlendirdi. Çoklu evrensel tarihin çoğu için Unicron tekilliği ve tüm varoluşu tehdit etti. Ancak şimdi durum artık böyle değil ve Unicron'un versiyonları artık kendi boyutlarıyla sınırlı kaldı. Eskiden tüm Transformers çoklu evreninde bir tane olan Unicron yenilgiye uğradıktan sonra her evrende farklı görünüşlere sahip oldu. Ancak burada önemli olan nokta Unicron'un bütün versiyonları ve benlikleri birbirine bağlıdır. Yani Transformers 5 filminde görünen Unicron'la Transformers Prime'de gözüken Unicron aslında aynı kişidir, aynı düşünceye ve bilgiye sahiptir. Unicron'un tek korktuğu şey ise Primus'un liderlik matriksinin içinde bulunan özüdür. Bir kaos ve yaratılış düşmanı varlık için bu yaşam kaynağı bir zehirdir. Unicron daha küçük varlıklarla anlaşmalar yapar ve kölelikleri karşılığında onlara büyük ve yeni güçler vaat eder. Ancak kaderin cilvesi midir bilinmez Unicron yenilgiye uğradıktan sonra Güneş sistemine katıldı ve üzerine düşen meteorlarla birlikte dünyayı oluşturdu. Zaten normal şartlarda da bir gezegene dönüşen Unicron'un çekim kuvveti vardır. Ayrıca içinde bulunan devasa kara enerjon kitlesi hala da varlığını sürdürüyor. Bu kara enerjon sayesinde dünya üzerinde insanlar, dinozorlar ve hayvanlar hayata geldi. Hatta Transformers'ın 4. filminde özellikle dünyaya gelip siber şekillendirmelerinin nedeni Unicron sayesinde ortaya çıkan bu hayatta kendilerine kaynak sağlamak oldu. Quintessa dünyanın Unicron olduğunu biliyor ve ondan faydalanmak istiyor. Unicron teknik olarak ölümsüzdür. Liderlik matriksinin gücü bile onu öldürmeye yetmez. Yalnızca zayıf düşürür ve milyonlarca yıllık bir uykuya sokar. Yani Transformers mitolojisinde insanlığın oluşumu için en büyük etken Unicron'dur. Hatta insanlar Unicron'un torunları, Transformer'lar da Primus'un torunlarıdır. Primus ve Unicron da ikiz kardeşlerdir. 1 numara Primus. Aslında The One yani kaynak tarafından ilk yaratılan kişi Unicron'du ancak The One onu ikiye böldü ve iyilikle kötülük olarak ayırdı. Normal şartlarda Primus ve Unicron'un güçleri eşit kabul edilir. Ancak orijinal hikayede en çok mağlubiyet yaşayan ve her seferinde Primus ya da onun torunları tarafından yenilgiye uğrayan kişi Unicron olduğu için Primus'u onun üzerinde koymak daha doğru olur. Primus The One tarafından yaratılan iki kardeşten biriydi. Matrix dediğim şey ise güneşi tek vuruşta yok edip onu enerjona çevirebilen çok yönlü bir güçtür. Gerçekliği değiştirmek, yeni kaynaklar yaratmak ve hatta bir gezegeni Cybertron'a dönüştürmek gibi daha onlarca yeteneği vardır.
İlk görevleri ise çoklu evren için tehdit haline gelen Unicron'u yenmekti. Her birisinin Matrix sayesinde kazandığı özel güçler vardı ve bu yetenekler sayesinde Unicron'u zayıf düşürüp Matrix'in gücüyle onu uykuya soktular. Primus'un günümüzdeki temsilcisi ise Optimus Prime olmuştur. Ve Optimus sahip olduğu gücün farkında bile değil. Aslında farkında diyebiliriz ancak bu gücü yaşam vermek için kullanabilecekken düşmanlarını yenmek için kullanmıyor. Eğer bunu yaparsa o zaman Unicron'dan ya da Nemesis Prime'dan hiçbir farkı kalmaz. Bu nedenle sinematik evren için güncel bir sıralama yapılacaksa Optimus Prime her zaman en güçlü ancak gücünü kullanmamayı tercih eden birisi olacak. Optimus Base formunda sıradan bir Transformer'dır. Onun özel güçleri ya da yetenekleri yoktur. Ancak seçilmiş kişi olarak Cybertron'u kurtaracak ve ona yeniden hayat verecek son Prime'dir. Bonus olarak The One'dan bahsedebiliriz. Onu listeye almak istemedim çünkü gereksiz yer kaplardı. Marvel evreninde The One Above All neyse Transformers evreninde The One odur. Kendisi ne iyi ne de kötüdür. Zaten seri boyunca asıl değinecekleri iki büyük varlık Primus ve Unicron olacağı için onu bilmenize pek gerek olacağını sanmıyorum. Evet dostlar, yine bir sıralama videosunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.